Gözlerini kapat ve rüzgarda hışırdayan zeytin ağaçlarının o kadim sesini dinle. O sessizliği bozan rüzgarı hissederek. Evet, yüzüne vuran ılık esintiyle birlikte uzaklardan devasa antik Atina pazar yerinin o kaotik uğultusu rüzgara karışıp sana kadar ulaşıyor. O bitmek bilmeyen uğultu. Şu an yürüdüğün sokaklar öyle sıradan sokaklar değil. Milattan önce 5. yüzyılın tam kalbindesin. Ve adımların seni sıradan bir mahalleye değil, toprağın dilini çözmüş, çok zengin bir tarım çiftliğinin tam ortasına götürüyor. Karşında tarihin üzerini tozlu sayfalarla örttüğü, oysa tüm bir düşünce tarihinin seyrini sessizce değiştiren gizemli bir figür duruyor. O gizemli figür, O figür Alopekelli Kriton. Bugün antik çağın o yoksul ve yalnız bilgeler efsanesini tamamen bir kenara bırakıyoruz. Sana insanlık tarihinin en büyük zihnini tamamen gizlice finanse eden felsefenin ardındaki o görünmez yatırımcıyı anlatacağız. ortada gerçekten sarsıcı bir tezat var aslında bakarsan. Aynı mahallenin o tozlu sokaklarında yan yana büyüyen iki çocuktan bahsediyoruz. Biri yoksulluğu seçen adam, Bir yanda taş ustası bir babanın oğlu olan ve hayatı boyunca bilinçli olarak yoksulluğu seçip günlerini pazar yerlerinde insanları sorgulayarak geçiren Sokrates duruyor. meydanlarda sürekli o diyalogları kurarak Diğer yandaysa aristokrat bir kan taşımamasına rağmen olağanüstü bir pratik zekayla toprağın dilini çözen Alopekelli Kriton var. o büyük çiftlik sahibi. Evet, zeytinlikler ve eşsiz tarım girişimleriyle sıfırdan Atina'nın en kudretli adamlarından birine dönüşüyor. Yani biri zihnin görünmez derinliklerine inip erdemi ararken Diğeri fiziksel dünyaya hükmediyor. tam olarak toprağa ve üretimin o acımasız gerçeklerine hükmediyor, iki tamamen farklı evren tek bir dostlukta birleşiyor. Felsefe dendiğinde zihnimde her zaman kendi kendine yeten, dünyevi hiçbir şeye ihtiyaç duymayan bir bilge profili canlanırdı benim. Sadece havayla ve düşünceyle beslenen o figür, Pıhtılaşmış eski bir hırkayla dolaşan adam imajı hani. İnsan ister istemez bu adamın kirasını kimin ödediğini merak ediyor. Akşam eve gittiğinde masaya o ekmeğin nasıl konduğunu falan. çok temel bir yaşam mücadelesi var ortada. Sokrates'in Atina sokaklarında kimseden tek bir kuruş talep etmeden sadece ahlakın doğasını sorgulayabilmesinin arkasında tamamen pratik bir mekanizma çalışıyordu. Kusursuz işleyen bir çark. Evine giren o sıcak ekmek, çocuklarının bitmek bilmeyen masrafları, günlük yaşamın o ağır maddi yükleri, hepsi Alopekelli Kriton'un o devasa sermayesi tarafından karşılanıyordu. Görünmez sermayesi. Bu zengin çiftçi kazandığı serveti lüks içinde eritmek yerine çocukluk arkadaşının zihni özgür kalsın diye sessizce seferber etmişti. Entelektüel üretimin sürdürülebilirliği, tarih boyunca genellikle imparatorların veya o büyük güç odaklarının sağladığı fonlarla mümkün olmuştur. Arkasında hep bir sponsor vardır. Ama oysa burada hiçbir politik ajanda veya kişisel itibar beklentisi yok. Alopekelli Kriton sadece saf düşüncenin var olabilmesi için topraktan kazandığı serveti bir kalkan gibi kullanıyor. Arkadaşının sırtındaki dünyevi yükleri alıyor, Tamamen devralarak ona modern anlamda sınırsız ve koşulsuz bir yaşam boyu burs sağlıyor. Zihnin pazar yerinin o hesap kitap işleriyle, alacak verecek kavgalarıyla meşgul olmaması için sadece erdemin ve adaletin ne olduğuyla ilgilenebilsin diye. aynen genekli olan o yalıtılmış alanı inşa ediyor. Bu sayede filozof, varoluşsal krizleri düşünmek için ihtiyaç duyduğu o zamana kavuşuyor. Aklıma devasa ve görkemli bir ağaç geliyor benim. Yani biz her zaman güneşin altında uzanan o heybetli dallara bakarız. Sokrates'in Atina sokaklarında gölge düşüren fikirleri o dallardır işte. Görünür olan kısım. Oysa yer altında, karanlıkta sessizce çalışan ve topraktan suyu çeken kökleri tamamen göz ardı ederiz. O görünmez kökler suyu çekmeseydi, o ağaç asla yeşeremezdi. Alopekelli Kriton, felsefe tarihinin o hayati kök sistemidir aslında. İşin o karanlık tarafıysa, antik Atina'da bu kadar devasa bir kök sistemine sahip olmanın çok ağır bir bedeli olması. Sadece konfor getirmiyor bu servet. Aynı zamanda devasa bir hedef tahtasına dönüşmek anlamına geliyor.
Bu sessiz finansörün sadece cüzdanını açıp hayatına huzur içinde devam ettiğini düşünmek, o dönemin pazar yeri dinamiklerini hiç anlamamak olur. Atina'nın adalet mekanizmasını incelediğimizde inanılmaz bir sistem açığıyla karşılaşırız o yıllarda. Hukuki bir açık. Devleti temsil eden veya suçluların peşine düşen bir savcılık makamı yoktu. Sistem tamamen vatandaşların birbirine açtığı davalar üzerinden işliyordu. Çok tehlikeli bir boşluk bu. Ve bu devasa yasal boşluk, sikofant adı verilen profesyonel şantajcıların türemesine yol açmıştı. Mesleği sadece zenginlerin servetine çökmek olan o parazitler. Bu kişiler kurbanlarının aristokratik bir koruması olup olmadığına bakar ve kendi halinde zenginleşmiş tüccarları veya çiftçileri hedef alırlardı. Alupekeli, Kriton gibi adamlara. Tamamen uydurma suçlamalarla, sahte şahitlerle ve o son derece ikna edici retoriklerle davalar açıyorlardı. Mahkemede gerçeğin ne olduğu değil, kimin daha iyi hikaye anlattığı önem kazanıyor tabii. Çünkü Atina jürisi yüzlerce sıradan vatandaştan oluşuyor. Jürinin mahkumiyet kararı vermesi durumunda el konulan servetin önemli bir kısmı bu şantajcılara ödül olarak veriliyordu. Anlıyorum, yani mahkeme salonlarını adeta organize bir gasp çetesinin ofisi gibi kullanmışlar. Kusursuz bir soygun çarkı. Mahkeme öncesinde kurbana gidip, bana servetinin şu kadarını verirsen davayı geri çekerim diyerek yasal kılıfına uydurulmuş bir haraç mekanizması kurmuşlar. Kesin. Topraktan kendi emeğiyle zengin olmuş hiçbir soylu ünvanı veya politik kalkanı olmayan Alopelekeli, Kriton, bu profesyonel şantajlı sürüsü için paha biçilmez bir av olmalı. Her gün yeni bir uydurma suçlamayla uğraşmak zorundaydı. İtibarını zedeleyecek yalanlar ve servetini gasp etmeye yönelik yasal tuzaklarla uyanmak bir insanın psikolojisini tamamen tüketebilir. İnanılmaz bir yıpranma süreci. Peki ama topraktan zengin olmuş, kendi halinde bir tarım dehası, bu profesyonel şantajcı sürüsüyle kendi ahlaki pusulasını kaybetmeden, onlara benzemeden nasıl başa çıkabilir? İşte bu tehlikeli sarmalda o koruduğu büyük zihninin rehberliği devreye giriyor. Sokrat, dostunun bu çaresizliğine karşı ona sadece soyut bir ahlak dersi değil, stratejik bir savunma felsefesi sunuyor. Pratik bir çözüm sunuyor. Ona sürülerini kurtlardan nasıl koruduğu hatırlatarak o ünlü çoban köpekleri tavsiyesini veriyor. Kurtları uzak tutmak için nasıl çoban köpekleri besliyorsan, bu şantajcıları ezmek için de adaleti bilen sert adamlar tut diyor. Adaleti bilen sert adamlar. Bu strateji sadece etrafa para saçıp kiralık katil veya sokak çetesi tutmak anlamına gelmiyor. Hukukun retorikle yozlaştırıldığı o düzende hukuku şantajcılar kadar iyi bilen adamlar. Aynen Atina yasalarının açıklarını kapatabilen, mahkemede argüman öğretebilen ve ahlaki duruşu sağlam müttefikler edinmek anlamına geliyor. Şantajcılar kurnaz ve yırtıcıydı. Onlara karşı koyacak kişilerin de zeki ama ahlaken sağlam olmaları gerekiyordu. Çiftliğinde bitkilerin sessiz dünyasına hükmeden o adamın, mahkeme koridorlarındaki vahşi arenada sarsılmaz bir adalet savaşçısına dönüşme süreci oldukça çarpıcı. Tutulan o erdemli koruyucular şantajcıların açtığı uydurma davaları tek tek karşılıyor sanırım. İftiraları mahkeme önünde çürütüyor ve hatta bu parazitlere karşı davalar açarak onları kendi silahlarıyla vuruyorlar. Kriton'un benimsediği bu felsefe teorik kitapların o süslü sayfalarında kalmıyor. Tamamen sokaktaki o kıyasıya mücadelenin içinde çamurun ortasında pratik bir savunma iradesine dönüşüyor. Ahlaklı kalmanın köşene çekilip pasif bir iyilik halinde beklemek olmadığını görüyoruz burada. Gerektiğinde kötülüğe karşı aktif, akılcı ve sert bir savunma mekanizması kurmak olduğunu anlıyoruz. Zenginliğin sadece bir tüketim nesnesi olmak zorunda kalmadığını, doğru aklın elinde erdemi koruyan devasa bir kalkana dönüşebileceğini anlıyoruz. Kendi ekosistemini korumayı başarıyor böylece. Ama hayat bu hukuki zaferlerin çok ötesinde trajik bir kriz hazırlıyor. İnsanlık tarihinin seyrini sonsuza dek değiştirecek bir kriz. O büyük kriz anı Atina Mahkemesi'nin ahlakı bozduğu ve gençleri yozlaştırdığı gibi son derece asılsız, politik ve intikam dolu suçlamalarla Sokrates'i yargılayıp ölüme mahkum etmesiyle başlıyor. Felsefenin sokaklardan zindanlara taşındığı an. Tüm o felsefi teorilerin gerçeğin o soğuk yüzüyle çarpışacağı zamandır bu.
İdamdan önceki o son gece, Atina'nın en parlak zihni o karanlık taş duvarlı hücrede ölümü beklerken dışarıda fırtına gibi esen bir adam var. Tüm gücüyle savaşan bir dost. Yıllarca süren dostluğun, vefanın ve servetin en büyük sınavını verdiği o gece yaşananlar inanılmaz bir sadakat çatışmasıdır. Hayatın ve ölümün pazarlığa sunulduğu o klostrofobik hücreye adım atıyoruz. O gece hapishanenin etrafındaki hareketliliğin boyutlarını anlamak, gücün ve paranın sınırlarını görmek açısından çok önemlidir. Bütün kaynaklarını döküyor olmalı. Allope Kelly Crichton bir ömür boyu o akıllı tarım girişimlerinden biriktirdiği devasa servetini tek bir amaç uğruna tamamen seferber ediyor. Rüşvetin dünyada açamayacağı hiçbir kilit olmadığını kanıtlamak istercesine hareket ediyor. Gardiyanları falan satın alıyor yani. Sadece birkaç gardiyandan bahsetmiyoruz. Cezaevinin tüm güvenlik altyapısı dudak uçuklatan miktardaki altınlarla aşılıyor. Kilitli demir kapılar, sessiz kalan görevliler, dışarıda hazır bekleyen refakatçiler. Çok organize bir kaçış planı. Plan hapishane sınırları içinde de bitmiyor. Atina'nın yargı yetkisinin ulaşamayacağı denizin ötesindeki Teselya'ya hem filozofun hem de ailesinin güvenli bir şekilde kaçabilmesi için devasa bir ağı finanse ediyor. Limanda bekleyen gemiler, tahsis edilen yeni topraklar falan. Paranın ve dünyevi gücün başarabileceği tüm fiziksel lojistik kusursuzca ayarlanıyor. O hücrenin içine telaşla adım attığında, dünyevi gücün zirvesini temsil eden o iş insanı mantığıyla çaresizce konuşmaya başlıyor. Arkadaşına felsefi argümanlar değil, hayatın acımasız gerçeklerini sunuyor. Çok somut şeyler söylüyor. Her şeyi satın aldım, gardiyanlar ayarlandı, gemiler bekliyor, hemen kaçıyoruz diyor. Toplumsal imajı bile kullanıyor. Eğer burada kalıp ölmeyi seçersen, insanlar benim gibi zengin bir adam paraya kıyamayıp dostunu ölüme terk ettiğini düşünecek diyor. İtibarım yerle bir olacak. Bu sözler aslında toplumun gözündeki imajın ve paranın her sorunu çözebileceğine inanan o yaygın zihniyetin somut bir feryadı. Çaresiz bir feryat. Fiziksel dünyada hiçbir kapıyı kapalı bırakmayan o devasa servet, kaçış planının tüm detaylarını masaya koyduğu an yeryüzünün en sarsılmaz ahlak duvarına olanca hızıyla çarpıyor. Tam bu çarpışma anında o karanlık hücrede ölüme sadece saatler kalmışken Sokrates başını kaldırıp o ölümsüz tarihi cevabını veriyor. Ne diyor dostuna? Panik içindeki dostuna son derece sakin bir sesle karşılık veriyor. Çoğunluğun ne düşündüğü, sokaktaki insanların hakkımızda ne söyleyeceği umurumuzda olmamalı, sadece adaletin ne dediği önemlidir. Sadece adaletin ne dediği. Bu cümle kaçış planını reddetmenin çok ötesinde hukukun ve erdemin temel işleyişine dair derin bir manifestodur. Onun mantığına göre eğer mahkemenin haksız kararından bile kaçarak yasaları çiğnerse, tüm hayatı boyunca inandığı ilkelere, devlete ve hukuka ihanet etmiş olacaktır. Haksızlığa haksızlıkla cevap vermek erdemin doğasına aykırıdır çünkü. İş insanının o itibar kaygısı, satın alınan gardiyanlar ve özgürlük vaadi, haksız bir ölüme boyun eğmeyi sırf adalete saygısından ötürü erdem sayan felsefe karşısında tamamen paramparça oluyor. Orada yaşanan psikolojik yıkımı hayal etmek sarsıcı gerçekten. Alopeke, Kriton, yeryüzünün tüm hazinelerini, tüm altınlarını o ahşap masaya koysa bile o servetin arkadaşının ahlakını satın alamayacağını idrak ediyor. O tavizsiz duvar karşısında çaresiz kalıyor. Yıllarca şantajcıları yenen, toprağa dize getiren o kudretli adam erdemin duvarını aşamıyor. Elindeki tüm altınlar o küçük rutubetli hücrede anlamsız metal parçalarına dönüşüyor. Dünyevi gücün zirvesindeki bir zihnin yüce bir ahlak felsefesi karşısında eğilerek o ağır kaderi kabullenişini görüyoruz. Görkemli bir teslimiyet yaşıyor orada. Arkadaşını kurtaramamanın verdiği o acıyla, onun savunduğu değerlerin yüceliği karşısında paranın hükmünün bittiği o keskin sınırı kendi gözleriyle görüyor. Tüm o çırpınışlar bitip de kaçınılmaz son geldiğinde o ağır görev yine ona düşüyor. Baldıran zehrini içip, yavaş yavaş dünyadan kopan son nefesini veren dostunun yüzüne eğilip gözlerini kendi elleriyle usulca kapatan kişi yine o oluyor. Ölümün o sessiz anından sonra hikaye zindanın duvarlarında son bulmuyor ama. Allapekeli Kriton geride kalan ve babasız büyümek zorunda kalan çocukları kaderlerine terk etmiyor.
Onların hayat boyu sürecek tüm masraflarını üstlenerek koruyucu kanatlarını bu kez dostunun ailesi üzerine geliyor. Kendi kanından olan 4 oğlunun da tıpkı kendisi gibi sadık birer öğrenci olarak yetişmesini sağlıyor. Paranın satın almayacağı bir mirası yaşatmak adına felsefi diyaloglar kaleme alarak o sarsılmaz dostluğa kelimelerden yapılmış devasa ebedi bir anıt bırakıyor. Modern dünyanın o bitmek bilmeyen hızı, ekranların gürültüsü ve sürekli daha fazlasını talep eden rekabeti içinde çok büyük bir yanıldının içinde yüzüyoruz hepimiz. Her şeyi banka hesaplarıyla, statümüzle veya yatırımlarımızla satın alabileceğimizi sanıyoruz. Gücün önünde açılmayacak kapı olmadığına inanıyoruz. Paranın çözemeyeceği hiçbir kriz olmadığına dair o sarsılmaz sandığımız inancımız. Ancak binlerce yıl öncesinden o antik pazar yerinin tozlu sokaklarından esen rüzgarla bize ulaşan bu hikaye çok daha temel bir gerçeği fısıldıyor. Sarsıcı bir ahlaki sınırı hatırlatıyor. Hayatta öyle anlar, öyle keskin ahlaki kararlar ve öyle yüce değerler vardır ki, yeryüzünün tüm hazinelerini, en güçlü donanmalarını ve en parlak unvanlarını o teraziye koysan bile, o ağırlığın karşısında tamamen çaresiz ve anlamsız kalırlar. Gerçek zenginliğin cüzdanında biriktirdiğin güçte değil, bir fikrin, bir dostun ve sarsılmaz bir karakterin uğruna tüm dünyayı karşına alabildiğin o sonsuz sadakatli gizli olduğunu fark etmeye hazır mısın? Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane, fikirler burada ölmez.